Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim. Bugün yine mükemmel bir bebek yeleği yapacağız. Harika oldu. Neden harika oldu? İnce bir koton ip kullandım. Ve şöyle bakın, kolay da bir örnekle yaptım. Çok güzel oldu, yumuşacık. O kadar ferah bir yeleğim oldu ki çok sevdim. Sizlere bunu anlatacağım bugün. Yine yakadan başlama ve eteklerinden bitireceğiz. Çok kolay ve pratik bir şekilde size anlatacağım. Yine 3 milim bir tığ kullandım. İpime göre biraz daha kalın bir tığ kullandım ve yumuşak bir örgü düşürdüm. Şöyle ipimi de göstereyim, gerçekten çok güzel yumuşak bir örgü veriyor. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şöyle bakın, örneği bir de böyle göstereyim. Örneğim çift taraflı, yani iki tarafını da kullanabilirsiniz. İki tarafı da aynı güzellikte gözüken bir yelek modeli bu. Hadi başlayalım. Başlangıcı biraz daha ondan kalın bir iple göstereceğim. Çünkü ilk sırası biraz batmakta zorlandığım için şöyle bakın, çok sıkı zincirler çekmeden 90 taneye yakın zincir çekin. Böyle. Evet, zincirimi çektim. Bu sırayı çok dikkatli izleyin, atlatmadan izleyin. Çünkü burada ilk kurulumu yapacağız. Burası önemli. Sonrası zaten daha kolay ve pratik bir şekilde ilerliyor. Tığımın üzerine ipimi aldım. Dördüncü zincirime batacağım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime çift kanadından. Bakın şöyle. Ve buraya 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime batırdım. Sıradaki zincirime batırdım. 16 tane trabzan yapacağım. Önleri 2 trabzan daha büyüttüm. Öncekilerde 14 yapıyordum. Şimdi 16'ya yaptım. Önleri biraz daha genişlettim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın, 16 tane trabzanı yaptım. Burası ön. 1, 2 zincir çektim. Son battığım trabzana yerine bir kere daha batırdım. Şöyle. Şimdi 14 tane yapacağız. Bununla birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bu da kol yerimiz. 14 tane trabzanla yaptım. 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son trabzanı battığım yerden batarak başlayacağım yapmaya. 22 tane yapacağız. Şimdi 22 tane yapalım burayı. 22 tane de arka için yaptım. Ve şimdi geleceğiz yine kola. 2 tane zincir çektim. Son battığım yere tekrar batırdım. Buradan başladım. Bakın böyle. 14 tane olacak. Bir yaptım. 14 tane daha. 2, 3. Evet, ikinci kol yerimizi de 14 olarak yaptık. 2 zincir çektim. Ve yine son battığım yere batırdım. Ön için 16 tane yaparak başlangıcımızı bitirmiş olacağız. 16 taneyi yapıp geleceğim.
Evet, başlangıcımız hazır. Bakın şöyle bir şekil aldı. Şimdi zinciri fazla çektiğimizde nasıl keseceğiz? Bakın buradan sayacağım. 1, 2, üçüncüyü tek dalından kestim ve çektim. Kalan ipimi şöyle elimle çekerek bakın burayı sıfırladım. Ve bu ipi sonra saklayacağım. Kenarını tığlarken birlikte saklayabilirsiniz. İkinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3. Çevirdim. Bu zincir olan yere kadar birebir batacağız. Birinciye batmayacağız. Şu zincirimiz 1. İkinciye batarak zincir olan yere kadar geleceğim. Birebir batalım. Buralar hep aynı olacak. Yapacağımız işlemler hep bu iki zincirin içinde. Geri kalan tarafı düz. Şimdi buradan 16 tanemi öreceğim. Şimdi zincir olan yere geldim. Burada ne yaptıysak öbür 3 noktada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi bu zincirin içine 2 tane trabzan. 1 ve 2. 2 zincir. Aynı yere 2 tane daha trabzan. Toplamda bu sırada 4 tane artırmış oldum. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağım. 4. Burada da yapacağım. Burada da yapacağım ve sıramı tamamlayacağım. Şimdi burada bir kere daha göstereceğim. Hani yanlış anlamayın. 4 zincirli olan yerdeki işlem aynı. Bir yerde ne yaptıysak öbür üçünde de aynısını yapacağız. Sık örüyorsanız tığ numaranızı kalınlaştırabilirsiniz. Bakın şimdi burada zincirime geldim. Yine buraya 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir. Aynı yere yine 2. Evet. Bu aralarda hiçbir şey yapmadan düz batarak buraya gelip yine aynısını yapacağım. Ve sıramı böyle tamamlayacağım. Tamamlayıp gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın burada zincirimizi de trabzandan saydık ya. Sona geldiğimizde bu zincir tepesine muhakkak bir tane trabzanı yapacağız. Burayı eşitlemek için. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Ve yine bu zincirimin olduğu yere kadar birebir batarak gideceğim. Birinciyi bıraktım, ikinciden başladım. Bu sırada zincirlerimizin içine 2 artırma yapacağız. Bir sırada 4, bir sırada 2 olmak üzere örgümüzü bu şekilde büyüteceğiz. Yani her seferinde 4 tane artırma yapmayacağız. Hemen şuraya geleyim ben şimdi. Şöyle. Bakın geldim. Evet. Bir alt sırada 4 artırdım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Şimdi öbür 3 yerde de aynı işlemi yapacağız. Bu sıramızda 8 tane artırma yapmış olacağız. Bir alt sırada 16 tane artırdık. Bu sırada 8 tane. Şimdi tamamlayalım sıramızı. Buradaki yaptığımızı buna ve buna yapacağız. Evet, 3. sıramı da tamamladım. İkinci sıramızda 4, 3. sıramızda 2'li artırdık. Şimdi bu sıramızda yine 4 tane artıracağız. Hemen bu kenarı yapacağım. Tekrar göstereceğim.
Buralarda hiçbir şey yapmıyoruz. Düz bunlar. Sadece birebir batmamız gereken yerler. Şimdi zincire kadar yine öreyim ben burayı. Şu zincirime ilk ayrıma geleceğim. Evet. Şaşırmamanız için tekrar bakın burada başlangıcı yaptık. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Üstteki sırada, üçüncü sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Şimdi 2 tane boşluğun içine trabzan yapacağım. 1, 2. 2 zincir çekip aynı yere 2 tane daha. 1 ve 2. 4 tane artırmış oldum. Ve buradan sonrası öbür zincirime kadar düz gidecek. Ve bunu örgümüzü bu şekilde ilerleteceğiz. 4, 2, 4. Her boşluğun içine aynı işlemi yapacağız. Bu sıradan sonra 2, sonra 4, sonra 2 ve toplamda 10 sıramız olana kadar bu şekilde artırarak devamını getireceğiz. Haydi örelim ve devam edelim. Evet, robamız yine oluştu. Bakın böyle. Yine güzel bir yeleğimiz oluyor. Ne yapacağız şimdi? Kollarımızı ayıracağız ve örneğimize başlayacağız. Size yine kolay bir ve güzel gözüken bir modelle anlatacağım. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi 10 sıramızı ördük. Bu sırada sadece sık iğneler yaparak ilerleyeceğiz. Bakın. Tığımın üzerine ip almadan teker teker hepsinden sık iğne yapacağım. Şöyle. Bakın, ilk boşluğuma kadar geleceğim. Oradan gol yerimizi ayıracağız. Evet, ilk boşluğuma kadar geldim. Şimdi bunun içine 2 tane sık iğne. 1, 2. 2 sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çekip kolu bakın aldım. Öteki boşluğumu elime getirdim. Ve bunun da içine 2 tane sık iğne. 1, 2. Şimdi öbür boşluğuma kadar ilerleyeceğim. Orada da aynısını yapacağım. Evet, bu boşluğa geldiğimde de yine 2 tane sık iğne. 1, 2 zincir. Bakın buraya aldım ve öbür boşluğu getirdim. Şimdi buraya 2 sık iğne. 1, 2. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Evet, sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümü çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Bu birinciye değil, bakın. Bunu batmayacağız. İkinciye değil, üçüncüye bir trabzan. Önündekine bir trabzan. Bakın 2 tane yaptım. Tığıma ipimi aldım. Şimdi şu gerideki, bakın bu bir tane var ya. Buna batırdım. İpimi uzattım. Tekrar bir kere daha, bakın şöyle. Tuttum. Hepsini birlikte çektim. Tığıma ipimi aldım. Bir tane bıraktım. İkinci sık iğneye batırıp bir trabzan. İkinci sık iğneye batırıp bir trabzan. Tığıma ipimi aldım. Şimdi bu aradaki bıraktığım bir taneye iki defa sararak bir fıstık yaptım ve topladım. Zincir çekmiyoruz. Bakın açık bırakıyoruz. Bir sık iğne atlayıp ikinciye bir trabzan. Önündekine bir trabzan, 2 tane yaptım. Tığıma ipimi aldım. Geriye döndüm. O bir tane bıraktığıma 2 kere sararak bir fıstık yaptım. Aldım ipimi. İkinciye battım.
Bir trabzan, ikinci trabzan, ipimi aldım. Geriye döndüm, o bıraktığıma 2 kere sararak bir fıstık yaptım. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Arka taraftan da farklı bir görüntü oluşturuyor. Yani çift taraflı giyilebilecek bir model bu. Birinciyi bıraktım. İkinciye bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. Döndüm. Ve kapattım. Şimdi kol ayrımına kadar, şuraya kadar geleyim. Bu zinciri de göstereceğim. Evet, kol ayrımına geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim. Bakın şimdi burada biri atlayacağım. Eğer sizinki denk gelmezse atlamadan da yapabilirsiniz. Hani sayınızı fazla yaptıysanız. Bakın bunu atladım. Şimdi şu zincir boşluğunun içine 2 trabzanımı yaptım. Şöyle döndüm geriye. Bakın buradan bir fıstık çıkarttım. Buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın. Bu bir taneyi bıraktım. Yine ikinciden devam edip gideceğim. Şöyle. İpim bu kadar ince ki çok zarif durdu. Ama biraz çelimsiz duruyor. Ve sıramı tamamlayacağım. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Böyle örneğimizi yapa yapa gidelim. Bakın. Şahane bir duruşu olacak şimdi bunun. Bir üst sıralara geçtiğimizde göreceksiniz. Sıramın sonuna geldiğimde de tek bir trabzan yaptım. Bakın şöyle. 1, 2 zincir çekerek çevirdim. Şimdi hepsine birebir batarak sık iğne yapacağız. Bir sırada sık iğne, bir sırada örnek yapacağız. Bakın hepsine birebir batırarak bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Şöyle. Evet. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim, çevirdim. Aynı şekilde örneğimizi kuracağız. Bir taneyi bıraktım, 2 taneyi bıraktım. Üçüncüden yine 1, 2 tane trabzan. Geriye döndüm, bıraktığımdan 2 defa sararak bir fıstık topladım. Bir bıraktım, ikinci sık iğneye batırdım. Yani örneğimizi biliyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra örneğimizi yaparak bir karış boyuna gelene kadar isterseniz bir karışta geçirebilirsiniz. Hani boyu uzatıp kısaltabilirsiniz. Benim verdiğim ölçü standart ölçüler, yani ideal ölçüler. Ama uzun isterseniz uzatabilirsiniz. Ben şimdi bunu örüp geleceğim ve sonrasını devam edeceğiz. Evet, bakın ikinci sıramız da böyle. Bu da öbür yüzünden görünüşü. Çok güzel. Örelim o zaman. Evet arkadaşlar, bakın ördüm bir karış ve geldiği şekli bu. Şahane oldu. Şimdi kenar tığlamasını göstereceğim size. Şimdi örneğimizin iki tarafı da kullanılabilir. Şöyle bakın, hangi tarafı size güzel görünüyorsa o tarafını ön yüz olarak tığlayabilirsiniz. İki taraflı da aynı şekilde bir örnek. Şurası söküldü. Hemen burayı tamamlayayım. İpim biraz fazla ince. Çok ince bir koton ipmiş bu. Ama çok güzel ve yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim. Bakın ben şimdi bu yüzünü düz yüzü olarak tamamlayacağım. Kenar tığlamasını da burada 4 tane zinciri çektim. Bakın şuraya batırıp fıstık yapacağım yine. 2 defa sararak bir fıstık yaptım. Topladım ve bağladım. 1, 2, üçüncüye batıracağım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bir fıstık yaptım. Çok uzun yapmıyorum fıstığı. Topladım.
dördüncü, bir, iki, üçüncüye batırdım. Zinciri biraz uzun tutuyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığımın boyu da 3. zincirime kadar düşünün. Yani bir zincir fazla olacak. Şöyle tutup bırakmadan çekin ve bir zincir atın, sonra bırakın. Üçüncüye bir sık iğne ile bağladım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4. Fıstığımı yaptım. Fıstığımı bağlamadan bırakmıyorum ki örgümü bozmasın. Fıstığım düzgün olsun. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile bağladım. Bakın çok tatlı duruyor. İsterseniz bu zinciri bir de durun 5 ile deneyelim. 3, 4, 5. Üçüncü zincirimin boyu kadar fıstık yapıyorum. Topladım. 1, 2, üçüncüye bağladım. Bakın şöyle göstereyim. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde devam edin. Benim yine çok güzel bir yeleğim oldu. Çok mutluyum. Yumuşacık bir yeleğim oldu. Evet. Bütün etrafını dolaşacağız böyle. Buradan başladığımız noktaya gelene kadar devam edeceğiz. Bütün etrafını bakın. Buraları da, yakayı da buradan dolaşıp geri buraya aynı şekilde geleceğiz. Dolaşalım bütün etrafını ve gelelim. Evet arkadaşlar, bütün tığlamasını bitirdim. Bakın etrafını dolaştım ve bitti. Kollarını da aynı tığlamayla tığladım. Siz isterseniz daha farklı tığlama yapabilirsiniz. Ve çok güzel bir yeleğimiz oldu. Yaptığım en güzel yeleklerden birisi oldu. Yumuşacık ve ince böyle bir iple yaptım ve şahane bir yelek oldu. Hani kaymak gibi oldu deriz ya. O türden bir yelek oldu. Yapacak arkadaşlarım, size kolay gelsin. Ben videomu bitirip yeni modelimle çalışmaya başlarken siz de bu modelimi izleyip yapabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın, sevgiyle kalın.